Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir pasta hazırlıyorum. Pasta hazırlığım sırasında çift sarılı sürpriz bir yumurta ile karşılaştığım harika bir pasta olacak. Yeni yılda sofranızı süsleyebilecek, doğum günlerinde, özel günlerinizde arkadaşlarınıza ikram edebileceğiniz nefis bir pasta yapalım. Hemen bir kap içerisine 2 poşet krem şantiyi döküyorum ve üzerine 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum ve köpük köpük oluncaya dek güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Krema kıvamını alınca buzdolabına götürüyorum. Ve kekin yapımına geçiyorum. Önce yumurtalarımızın akını ve sarısını birbirinden ayırıyorum. Ayrı kaplar içerisine alıyorum. Yumurtamızın akını ve sarısını ayırırken gördüğünüz gibi çift sarılı bir yumurtaya rastladım ve sürpriz çok da hoşumuza gitti arkadaşlar. Bu bize 2022 yılının çift şanslar getirmesi dileğini hemen hatırlattı. Hep beraber hepimiz için diliyorum. Bütün güzellikler, bütün iyilikler, bolluk, bereket, her şey çift çift gelsin hepinize. Devam ediyorum arkadaşlar. Yumurta akımız ve sarımızı hazırladık. Şimdi önce yumurta sarısının içerisine yarım çay bardağı kadar toz şeker ilave edip yumurtanın sarısının rengi açılıp beyazlayıncaya dek çırpıyorum. Ve içerisine çok az sıcak suda ilave ettim, gördüğünüz gibi şekerin daha kolay erimesini sağlıyor. 40 gram kadar da kakaoyu yarım çay bardağı su ile eritip yumurtanın içerisine katıp birlikte çırpmaya devam ettim. Ve şimdi içerisine 1,5 çay bardağı kek unu katıyorum. Unumuzu da ilave edelim. Ve çırpmaya devam ederken gene 40 gram tereyağını eritmiştik. Onu da ilave ettik. Kakao ile karıştırdığımız yumurta sarımız hazır. Şimdi yumurtanın akını çırpmaya geçelim. Önce çırpmaya başlıyoruz ve sonra içerisine gene 1 çay bardağı toz şekeri yavaş yavaş döküyoruz arkadaşlar. Birlikte eritiyoruz. Gördüğünüz gibi kıvam alacak ve krema kıvamına gelecek. Ve bu şekilde yumurta akımız da hazır. Şimdi bunu 3 parçaya bölerek yumurta sarımızın içerisine ilave ediyorum ve spatula ile söndürmeden karıştırıyorum arkadaşlar. Burada çırpıcı kullanmıyoruz. Çünkü yumurta akının sönmemesi gerekir. Kolaylıkla karıştırabiliyorsunuz. Yumurta sarısını kakao ve unla karıştırdığımızda katı bir kıvam elde etmiştik. Şimdi içerisine yumurta akını ilave edince bu kıvam daha da yumuşadı ve daha akışkan bir hal aldı, gördüğünüz gibi. Kek hamurumuz artık hazır. Malzeme listesini arkadaşlar açıklama kısmına yazacağım. Oradan da faydalanabilirsiniz. Fırın kağıdı serdiğim fırın tepsimin içerisine döküyorum. Çok akışkan ve güzel bir kıvamı var. Tepsimizin her tarafına gelecek şekilde yayalım ve şöyle birkaç kez de masanın üzerine vuralım ki kabarcıklar çıksın ve fırına götürelim. 170 derecede 20 dakika kadar pişireceğiz. Hemen bu arada bitter çikolatalarımızı, ben sütlü çikolata da kullandım, kremanın içerisine alıyorum ve ocakta
Eriyecek kıvama gelecek kadar ısıtıyorum. Kremayı kaynatmıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir püf noktası. Buna dikkat edin. Onu da hazırladık ve oda sıcaklığında bekletiyoruz. Kekimiz de pişti. Hazır. Artık onu da oda sıcaklığında bekletip biraz ılıklaşmasını bekledik. Üzerine ikinci bir fırın kağıdı örterek ters çeviriyorum arkadaşlar. Ve böylece altındaki fırın kağıdını kolaylıkla çıkartıyorum. Ve rulo şekline getirerek yavaş yavaş kırılmadan, zaten bu tarifimde kırılma olmuyor arkadaşlar. Sizler de göreceksiniz yaptığınızda. İyice soğuduktan sonra kağıttan çıkartıyorum ve kağıdı ikiye bölüp altına şu şekilde katlayıp koyuyorum. Hazırladığımız krem şantiyi dolaptan alıp geliyorum arkadaşlar. Bu arada ben arasına 2 tane de muz yerleştireceğim. Dilerseniz bunu yapmayabilirsiniz. Evet, muzlarımız ve krem şantimiz hazır. Şimdi arasını açıyorum. Krem şantiyi her tarafına gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar. Tabii bu arada sizler krem şanti yerine farklı bir muhallebi de kullanabilirsiniz. Muzları da yerleştirdim ve rulomuzu tekrar kapatıp bu şekilde hazırladım. Şimdi kenarından bir parça kestim ve diğer kenarına getirip yerleştirdim. Üzerine de kütüklerde bulunan o çentiklerden yapmak için yuvarlak kesiyorum ve çıkartıyorum. İçlerini krem şanti ile doldurup orayı yükselteceğim. Yapılışı çok keyifli. Sonuç da çok güzel oluyor arkadaşlar. Zaten kekimizin lezzetini tattığınızda anlayacaksınız ve sizin de favoriniz olacak. Bu şekilde bakın yükselttik ve üzerini kapattık. Şimdi daha önce hazırlamış olduğumuz kremanın içerisinde erittiğimiz çikolatalı sosumuzu getirdim. Ve kekin üzerine önce krem şanti sürmek istiyorum. Krem şantinin üzerine çikolatayı dökeceğim. Tabi dilerseniz siz krem şanti sürmeden de çikolatalı sosu dökebilirsiniz. Ben 2 paket hazırladığım için krem şantim çok fazla oldu. Bu şekilde değerlendiriyorum. Hem de farklı bir lezzet elde etmiş olacağız. Şimdi krem şantiyi her tarafına yedirdikten sonra biraz dolapta bekletmek üzere dolaba götürüyorum ki tekrar donsun. Çikolatamızı sürerken bize zorluk çıkarmasın diye. Evet, çıkardık ve şimdi sosumuzu bir kaşık yardımıyla her yerine döküyorum arkadaşlar. Yapılışı hiç gözünüzü korkutmasın. Çok kolay ve çok da pratik, çok da keyifle hazırlayacağınız, sonuçta herkesin sizi e, takdir edeceği diyelim, beğeneceği çok güzel bir pasta çıkaracaksınız ortaya. Evet. Çikolata sosumuzu da bol bol dökelim ve bir çatal yardımı ile çizikler atarak kütüğümüze ağaç formu vermeye çalışalım. Zaten çikolata da soğuyup donduğu zaman ağaç formunun ortaya çıktığını yakinen çok güzel göreceksiniz. Her tarafına böyle çevirerek çatal yardımı ile çizerek hazırlıyorum. Bakın belli olmaya da başladı artık. Şimdi dolaba da götürdüm. Tekrar soğudu ve altından kağıdı bu şekilde çıkardım. Artık hazır. Şimdi süslemeye geçelim. Ben nar taneleri ile süsledim ve birazcık da yaprak kullandım. Gördüğünüz gibi çakıl taşlarımız da vardı. Etrafa da çakıl taşları serptim ve şimdi servis için hazır.
Buraya kadar izlemişsinizdir umuyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Emeğime karşılık olarak beni desteklemek için de bir like bırakıp kısa bir de yorum yazarsanız çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gelecek olan yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.